Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz çok kibar, çok güzel iki şişle dikişsiz patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde taban kısmı. Gerçekten çok güzel bir model ve çok kullanışlı bir patik oldu. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın ayakta da görünüşü çok güzel. Gerçekten çok kullanışlı. Umarım sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte örmüş oluruz. Şimdi yapımına başlayalım. Evet, patiğim için gerekli malzemelerim şöyle iki renk ip kullandım. Birbirine yakın koyu pembe ve açık pembe. 3 mm şişim var. 3 mm olan her türlü şişle örebilirsiniz. Ben video çekimi esnasında misinalı şişle daha rahat ettiğim, ses çıkarmadığı için bununla örüyorum. Fakat diğer türlü ayrı iki şişle de 3 mm olan şişle örebilirsiniz. Bir adet makasım var ipleri kesmek için. Patiğimiz dikişsiz bir patik olacak. Öncelikle açık renkli pembe ipimle başlıyorum. İpimi boynuma takarak örüyorum ben. Şöyle atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. İlmeklerimi atarak örgüme başlıyorum. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Bu ilk sırada ilmekleri böyle sıkı sıkı atmayalım. Bakın böyle attıktan sonra böyle sıkmayalım. Gevşek ilmek atalım. Yumuşak bir atış yapalım. Şöyle. Çünkü ilmekler arasında esneme payı olsun. Bakın şöyle. Böyle 56 ilmeğe tamamlayalım. 56 adet ilmeğimi attım. Benim ördüğüm bu patik 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Her ayak numarası için küçüldükçe veya büyüdükçe 2 ilmek fazla 2 ilmek eksik yaparak başlayabilirsiniz ayak numarasına göre. Şimdi 56 tane ilmeğimi attım. Burası örgümün arka yüzü. Bakın başlangıç ipim bu tarafta. Şimdi buradan örmeye başlıyorum. Her zaman ilk ilmeğimi ben her zaman örmeden alıyorum. Sonrakileri ters olarak örerek devam ediyorum. İlmeği alıyorum. İpi üzerine atıp attığım ipi ilmeğin içinden çıkartıp bu şişimdekini serbest bırakıyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmekleri her zaman düz olarak örüyorum. Bu şekilde örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın burası örgümün ön yüzü. Çizgi çizgi daha düzgün duruyor. Her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ve diğerlerini yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Yani haroşa örgüyü oluşturuyorum. Bakın örgünün ön yüzündeyim ve bir diş haroşa sırasını oluşturdum. Haroşa sıralarını ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde oluşturuyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ki kenarlarım daha düzgün ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim ve toplamda 4 diş haroşa sırası oluşturalım. Evet, bakın bu şekilde 4 diş haroşa sırasını tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4. Şimdi patiğimin şu kısmını yapacağım. Burada 5. sırayı örerken ilmek keseceğiz. Bunun için örgümü 3'e böleceğim. 23 tane ilmeğimi bu şişime örerek alıyorum. ...23 tane şişimi bakın böyle aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Şimdi ortadan 10 tane ilmeği keseceğiz. Nasıl yapacağız? 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 1 ilmek kestim. 2 ilmeğin ikisini birlikte örüyorum.
ikinci ilmeği kestim. 2 ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ilmeği buradan kesmiş olduk. Şimdi burada 23 ilmek kalması gerekiyor. Kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmeğimiz kalmış. Şimdi bunları, bu ilmeğimizi örmüştük. Örerek devam edelim. Böyle sırayı tamamlayalım. Evet, bakın böyle bir görüntüsü olacak. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. Burada da yine örerek devam ediyorum. Kestiğimiz ilmeklere kadar örelim. Örgünün şu an arka yüzündeyim. Evet, şimdi bakın buraya kestiğim 10 tane ilmeğimin olduğu yere geldim. Şimdi burada şişimize ilmek atacağız. Şöyle bakın, parmağıma doluyorum. Şöyle atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Buraya 20 tane böyle ilmek atıyoruz. Sonra örmeye devam ediyoruz. 20 tane ilmeğimizi attık. Şimdi bu şişimizdeki ilmekleri örüyoruz. Eğer daha büyük ayak numaraları için örüyorsanız yine aynı şekilde, yani 20 ilmek atmanız yeterli. 22, 24 de atabilirsiniz. Böyle sırayı tamamlıyorum. Sırayı tamamladım. Örgünün ön yüzüne geçiyorum. Burada atmış olduğum ilmekleri de öreceğim. Artık böyle ilmeklerimi tamamen öreceğim. Bakın şöyle 1 2 diş haroşa sırası örelim. Sonra diğer rengimize geçeceğiz ve şu kısmını düz örmeye başlayacağız. Evet, bakın böyle 2 diş haroşa sırasını tamamladım. Burası örgünün ön yüzü. Bakın 1 2 tane ördüm. İkinci sırayı ördükten sonra örgünün arka yüzüne geçiyoruz ve burada artık şu ipimizi biraz kısaltalım. Diğer rengime geçeceğim. Pembe rengim, bakın örgünün arka yüzüne geçince diğer koyu rengimi şöyle bağlıyorum ve artık bununla örmeye başlıyorum. Renk geçişi yapacağım. Örgümün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Aynı renk olsun. Böyle örerek ilerliyorum. İlmeklerin tamamını ters örelim. Ve renk geçişini sağlayalım. Evet, bakın böyle örgümün ön yüzüne geldim. Renk geçişini yaptım. Şimdi 23 tane ilmeğimi örüyorum. Böyle 23 tane ilmeği örelim. Evet, şimdi tekrar edelim. 23 tane ilmeğimi tek tek ters olarak ördüm geldim. Burada ortada 20 tane ilmeğimiz vardı. 20 tane ilmek arttırmıştık. Şimdi bu ilmeklerde yine artma yapacağız. 20 tane ilmeğin ilk ilmeğiyle başlıyorum ve düz örgüye başlıyorum. İpimi arkaya attım. İlk ilmeği düz olarak ördüm. İlmeği bırakmıyorum. İpimi şişime bir doladım. Bir kez daha düz olarak ördüm ve ilmeği bıraktım. Bir ilmekten 3 ilmek elde etmiş oldum. Sıradaki ilmeği düz olarak ördüm. Onu tek olarak bu şekilde ördüm. Sıradakini örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar örüyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Bakın 3 tane ilmek çıkardım. Tek ördüm. Düz olarak ördüm. Bir ilmeği düz olarak örüyorum.
bir ilmekten 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bakın bundan 3 tane ilmek çıkardım. Sıradakini tek olarak ördüm. Sıradakini bir örüyorum. Bir doluyorum. Bir kez daha örüyorum ve ilmeği serbest bırakıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek yaptım. Bunu tek olarak ördüm. Sıradakini bir örüyorum, bir doluyorum, bir örüyorum. 3 ilmek çıkardım. Sıradakini tek olarak örüyorum. Bir sonrakini çoğaltıyorum. Ördüm, doladım, ördüm, ilmeği bıraktım. Sıradakini tek olarak örüyorum. Bunu tek olarak ördüm. Sıradakini çoğaltıyorum. Bir ördüm, doladım, bir kez daha ördüm, bıraktım. Bir tek örüyorum. 3 tane ilmek çıkartarak örüyorum. Bunu tek olarak ördüm. Yanındakini bir örüyorum, bir doluyorum, bir örüyorum. Bunu 3 ilmeğe çevirdim. Yanındakini tek örüyorum. Bunu bir örüyorum, bir doluyorum, bir örüyorum. Yanındakini tek örüyorum. Bakalım kaç ilmeğim kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 2 ilmeğimi daha öreceğim. Bunu tek örmüştüm. Şöyle. Bunu tek olarak örmüştüm. Yanındakini bir örüyorum. Bir doluyorum. Bir örüyorum. Bunu da tek olarak ördüm. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 23 ilmeği tek tek ters olarak öreceğiz. Bakın böyle, şimdi sizlere göstereyim şu kısmını. Bir çoğaltarak ördüm. Bir tek başına düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek elde ettim. Bir tek ilmeği düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek elde ederek ördüm. Sıradakini tek ördüm. Böyle bakın, bir üçlü, bir tek, bu şekilde örerek ilerledim. En son tek olarak ördüm. En son ilmeği bakın tek olarak düz ördüm. Şimdi böyle 23 tane ilmeğim kaldı. 23 tane ilmeği ters olarak örelim ve sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi sıramı tamamladım. Bakın burada bir diş haroşa sırası koyu pembe rengimle, 2 diş haroşa sırası açık pembe rengimle ördüm. O yüzden şimdi diğer rengime geçiyorum. Örgünün arka yüzünde renk geçişlerini yapıyorum ben. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Açık pembe rengime geçtim. İlmekleri tamamını ters olarak örelim. Ön yüzünde ortadaki düz ördüklerimi de burada arkada ters örüyorum. İlmekleri ters olarak örelim. Evet, bakın tekrardan örgümün ön yüzüne geldim. İlmek sayısını saydığımızda elimizde toplam 86 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Artık bu 86 tane ilmekle örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu sıramızda da yine artık artma eksiltme yapmıyoruz. Tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. 23 tane ilmeğim var ters olarak. Onları ters olarak örüyorum. ...23 tane ilmeği ters olarak ördüm. Düz ilmeğe kadar geldim. Düzleri düz öreceğiz. Ortadaki ilmekler düz. Onları düz örüyorum. Artık artma eksiltme gibi bir durum yok. Aynı ilmeklerle devam edeceğiz. Böyle hepsini düz olarak örüyorum ortadaki ilmeklerin. Evet, ortadaki düz ilmekleri ördüm. Burada ortada da 40 tane ilmeğimiz düz. 23 ilmek burada ters. 23 ilmek bu tarafta ters. Bunlar sabit. Ortada da 40 tane ilmek düz sabit olarak ilerleyeceğiz. Böyle şimdi 23 tane ters ilmeğime geçtim. Bunları örüyorum. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtiğimde ilmeklerin tamamını ters örüyorum. 2 sıra
açık pembe rengimle, bakın şu kenardan bakalım. 2 sıra açık pembe rengimle ördükten sonra diğer koyu pembe rengime geçiyorum. Böyle ilerliyorum bakın. 2 sıra birinden, bir sıra birinden, bir diş, o şekilde ilerleyeceğiz. En son bakın 1 2 3 4 defa koyu pembe rengimle ördüm. En son koyu pembe rengimle ördükten sonra artık burada düz örgüyü bırakıyorum. Ters örgüye geçiyorum. Şimdi öncelikle biz bu sıraları tamamlayalım. 1 2 3 4 defa koyu pembe rengimle, 1 2 3 defa da açık pembe rengimle örelim. Sonrasını birlikte devam edelim. Evet, bakın böyle sıraları tamamladım ben. Şöyle sizlere göstereyim. 23 ilmek bu kenardan ters olarak, 23 ilmek bu kenardan ters olarak ördük. 40 tane ilmekte bu orta kısımda düz olarak ördük. Bakın bu şekilde. Şu koyu pembe rengimle modele başladık, düz örgü modeline ve bu şekilde örerek ilerledik. Düz örgü modelini ördük. Kaç diş haroşa sırası ördük şu kısım, bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 diş haroşa sırası boyunca şu orta kısımda da düz olarak ördük. Bir koyu pembe ile örerken 2 haroşa sırası açık pembe ile ördük. Bu şekilde 1 2 3 4 defa bakın koyu pembe rengimle ördüm. 3 defa açık pembe rengimle ördüm. Sonrasında model kısmını tamamladığımda 3 diş haroşa sırası da açık pembe rengimle ördüm. Toplam 86 tane ilmeğim var. Koyu rengimi buradaki sıraları tamamladıktan sonra kestim. Buradaki düz örgülerimi de artık ters olarak ördüm. Böyle 3 diş haroşa sırası ördüm. Bakın görünüşü şu şekilde olacak. Kaç diş haroşa sırası örmüşüz toplam? Şöyle kenardan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Toplam 20 diş haroşa sırası örmüşüz. Şöyle şu kenarlardan saydığımızda. Şimdi taban kısmının yapımına geçeceğiz. Bakın tabanımız bu şekilde dikişsiz bir şekilde ördük. Şimdi tabanımız için ilmeklerimizi 3'e böleceğiz. 86 ilmeğimizi 3'e böleceğiz. 10 tane şöyle taban için 10 ilmeği bu kısımda bırakacağız. Ve 38'er ilmek de böyle kenarlarda kalacak. Şimdi 38 tane ilmeğimi örerek tek tek bu şişimi alıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi ilmekleri örerek bu şişime alıyorum. 38 tane ilmeğimi örerek şişime aldım. Şimdi taban için ayırdığım 10 tane ilmeğimi öreceğim. Bunu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tanesini ördüm. 10'uncuyu örerken yanındakiyle birlikte alıyorum. Böyle ikisini birlikte ters örüyorum ve örgünün arka yüzünü çeviriyorum. İleriye doğru bakın gitmedim. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 taneyi ördüm. 10'la yanındakini, ikisini birlikte ters örüyorum ve örgümün ön yüzüne geçiyorum. Yine bakın buradaki ilmeklerimi örmedim. Başa kadar gitmiyoruz. Örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın zaten 10. ilmeğim en son ilmek belli. Bakın böyle bir arada boşluk oluyor. 10'uncuyla buradan bir ilmeği birlikte ters örüyorum ve örgümü çeviriyorum. Buraya geldikçe buradan bir ilmek, buraya gittikçe buradan bir ilmek eksilerek ilerliyor. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. ilmeğim bakın zaten kendini belli ediyor. 10'la yanındakini birlikte ters olarak örelim
Ve örgümüzü çevirelim. Bakın zaten artık ayrım yerleri ortaya çıkmaya başladı. Saymanıza gerek yok. Saymadan da ilerleyebilirsiniz. Şimdi bunu aldım. Yine böyle örerek ilerliyorum. Onuncuyla yanındakini ters olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Böyle örerek ilerleyelim. Bakın bu şekilde taban kısmı şöyle ortaya çıkmış olacak. Böyle ilerleyelim. Burada 5 ilmek, bu tarafta da yine 5 ilmek kalana kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde örerek geldim. Şöyle göstereyim. Taban kısmı patiğimizin. Şimdi şöyle ön yüzdeyim. 10 tane ilmek ortada. 5 tane bu kenarda kaldı. 5 tane de bu kenarda kaldı. Şimdi bu ortadaki 10 ilmeği de azaltacağım. Hem de yine kenarlarda aynı işlemi uygulamaya devam edeceğim. İlmeği örmeden aldım. Yanındaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi tek tek örüyorum. Son 3 ilmeğe kadar tek tek örüyorum. Şimdi son 3 ilmeğe geldim. İkisini ters ördüm. Son ilmeğim bu. Sonla yanındakini ikisini birlikte ters ördüm. Ortadaki ilmek sayımı 2, 4, 6, 8'e düşürdüm. 2 ilmek eksiltmiş oldum. Kenarlarda da 4 ilmeğim kaldı. Burada bakın 4. Şimdi arka yüzdeyim. Burada herhangi bir eksiltme işlemi yapmıyorum ortadaki ilmeklerde. Son ilmeğimle yanındakini birlikte ters ördüm ve döndüm. Kenarlarda 4'er, ortada 8 ilmeğim var. Şimdi 8 ilmeğin ilk ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte ters ördüm. 3 ilmek kalana kadar yine tek tek örüyorum. 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ters örüyorum. Sonuncu ilmekle buradan bir ilmeği ters örüyorum. Ortadaki ilmek sayım 2, 4, 6'ya düştü. Arkada eksiltmiyorum ortadaki ilmekleri. Kenara yine aynı şekilde devam ediyorum örmeye. Şimdi tekrardan ön tarafa geldim. Burada 3, burada 3, ortada 6 ilmeğim var. Ortadaki ilk ilmeği örmeden aldım. Sonra ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte ters ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Bunların ikisini de birlikte ördüm. Sonuncu ilmekle buradan bir ilmeği ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü çevirdim. Arka yüzünde ilmeklerimi örüyorum. Kenarlarda yaptığım işlemi aynı şekilde devam ettiriyorum. Kenarlardaki ilmekleri eksiltmeye devam ediyoruz. Bu kenarda 2, ortada 4, bu kenarda 2 ilmeğim kaldı. Şimdi ilk ilmeği yine örmeden aldım. Buradaki 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Örgünün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimle buradan bir ilmeği birlikte ters ördüm. Örgümü çevirdim. Ortada 3 ilmeğim kaldı. Kenarlarda birer ilmeğim kaldı. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu kenarda 1, bu kenarda 1, ortada 3 ilmeğim kaldı. Şimdi ortadaki 3 ilmeğin üçünü birlikte ters ördüm. Ortadaki 10 ilmeğimi 1'e düşürmüş oldum. Kenarlarda da birer ilmeğim var. Şimdi bu 3 ilmekle örmeye devam edeceğiz artık. Şimdi bu ilmeğim böyle burada kaldı. Buradan bakın şöyle bir ilmek alıyorum. Sıradaki sıramdan şöyle örgümün şu düz tarafındaki yani ön tarafındaki ilmeği alıyorum şöyle. Bakın. Bu şekilde ilmeği aldım sıradakini. Bununla birlikte ters olarak ördüm ve çevirdim örgümü. 3 ilmekle devam ediyorum artık. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ters ördüm. Üçüncü ilmeğimle bakın buradan sıradaki böyle sıra başlarında şu ilmeklerim var. Bakın böyle. Böyle. Buradaki ilmeğimi aldım. İkisini birlikte ters ördüm. Çevirdim.
Artık şu kısmın örmesine geçtik. Bakın. Şöyle göstereyim. Şu kısmını örüyoruz. Tabanı bitirdik. Şu kısmı örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadakini ters ördüm. Üçüncüyü bu şişime geçirdim. Sıradaki ilmeğimi bakın bu taraftan alıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadakini ters ördüm. Üçüncü ilmeği bu şişime örmeden aldım. Buradan bir ilmek alarak ikisini birlikte ördüm. Böyle yukarıya doğru çıkmaya devam edelim 3 ilmeğimizle. Evet, bakın bu şekilde örerek geldim. Şu kısmı da 3 ilmekle ördüm. Kenarlardan her sıradan bir ilmek çıkartarak. Şimdi şöyle son kısma geldim. Bakın 3 tane ilmeğim yine aynı şekilde. Burada bir ilmeğim kaldı. Son sıramdayım. Burada delikli bir kısım oluşmasın diye bakın buradan da bir ilmek alıyorum. Buradan da bir ilmek alıyorum. Şimdi böyle üçünü birlikte örüyorum. Örgümü çevirdim. Buradaki sırayı bitirdik. Şimdi burada 3 ilmeğim yine ortada. Üçünü birlikte ters olarak ördüm. Burada bakın daha sıram bitmedi. Buradan da yine aynı şekilde 2 ilmek alıyorum. Bir de bu ilmeğim var. Üçünü birlikte ters olarak örüyorum. Ve burayı bitirmiş oldum. Bu son ilmeği bir kez daha şöyle ters olarak örelim. İpimizi burada keselim. Bu kestiğimiz ipleri tığ yardımıyla şöyle iç kısma gizleyelim. Böyle patiğimi tamamlamış oldum bakın. Her tarafı dikişsiz örgü, bir kere de başladık ve örerek bitirmiş olduk. Örülmüş bitmiş hali bakın bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı. Ayakta da çok güzel duruyor. Böyle bunu da yine manken ayağıma giydireyim ben. Renk renk örerek kullanabilirsiniz, satabilirsiniz, satışını yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı ve çok güzel bir model oldu. Renk renk örersiniz inşallah sizler de. Böyle elinizde kalan ipleri de değerlendirmiş olursunuz. Tek renkli de örebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Çok kullanışlı. Mutlaka yapmanızı öneriyorum. Şöyle taban kısmı. Bu sizle birlikte ördüğümüz patiğimizin taban kısmı. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğeniyorsanız, anlatımımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.